Evet, Etiler'de MB Gun Shop'tayız. Murat Başar abimizin yanındayız. O da çok sevdiğimiz eski bir dostumuz ama kameralara çıkmayı çok sevmediği için onu size gösteremedik. Şimdi burada sohbetimize devam edeceğiz. Askerlik herkes için çok önemli. Tabii bizim yaptığımız dönemde çok uzundu. Ben 18 ay Evet. yaptım. Sen de 12 ay Ben herhalde 16 ay aslında. yaptım. 16 ay yaptın. 486 gün. Unutmuyoruz da tabii. Bizim de 580, 550. Tabii 550. Bize de 16 ayda Asteğmenler, 18 ayda normal er ve erbaşlar yapıyorlardı. O dönem öyleydi. Asteğmen yaptığın için birçok soruyu sana soramayacağım. Dayak yedin mi diyemeyeceğim mesela. Yok, O yemedim. genelde patates soydun mu da diyemeyeceğim. Yok, soymadım ama tabii onun yanında askerlik Şırnak'ta yaptım ben. Tuzla'da acemiliğimizi yaptık yani. İlk acemiliğe gittin ya, sivilden gidiyorsun böyle falan. Hani alana girdin. İşte bambaşka bir dünya orası aslında. Evet. İşte çavuş, onbaşı ya da üsteğmen, yüzbaşı böyle nasıl bir Sana şunu söyleyeyim. Esas bomba benim saçlarım belime kadardı. Yani bayağı müzik yapan bir grubu olan bir insan olarak Uğur'da tanıyorsun. Uğur'da hı hı. keza öyle. Ben Uğur'dan 8 ay önce gittim. Diğer grup arkadaşımla. Annemle babam rahmetli oldu ikisi. Onlar beni Tuzla'ya bıraktılar İstanbul'da olduğumuz için. Onlar karşıdan beni seyrediyorlarmış. Ben de bir saçlarımı kestirdim, böyle giyindim ve teslim oldum. Onlar da bir hüzünlü bir şekilde beni seyrettiler sonradan anladığım kadarıyla. Tabii benim için çok değişik bir ortamdı ama çabuk uyum sağladım. Çünkü Astemir olunca da bütün işte ne bileyim üniversiteli arkadaşlar, çeşitli meslek dallarından müzisyen de var vesaire. Çok güzel beraber olduk. İyi bir eğitim aldık orada. Güzel günlerimiz oldu ve bu arada evci çıkmaya başladım. Hatta yasak da olsa şöyle bir şey de yapmış oldum. Bizim çocuklar çalıyorlardı, müzik yapıyorlardı. Ben evci çıktığımda ben bu hafta şarkı söyleyeceğim dedim. Bütün Tuzla Piyade Okulu arada gelip eğlenmişliğimiz de vardır bir iki kere. Ama yakalansak herhalde orada kulağımızı çekerlerdi yani. Evet, 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 evet. Öyle bir kaçamağımız olmuştur. Acem Birliği bitti. Evet. Yani eğitim bitti. Sonra Kura çektik. Tabii kurada bütün o zaman yanlış hatırlamıyorsam atıyorum 1200 kişi varsa bizim devre Tuzla Piyade Okulu'nda hepimiz sıraya giriyoruz ve bir torbadan kura çekiyorsun. İşte kimi Kartal'da çıkan var, Ağrı Patnos'ta çıkan var, Hakkari'de çıkan var. Ben Şırnak çektim, İdil çektim. Foça çeken arkadaşlar hemen akabinde transfer edildi, gönderildi. Biz de yaklaşık bir ay kadar Gebze, Molla Fenari tarafında iyi bir eğitime tabi tutulduk. Yani eğitim çok ağırlaştı. Tabiat şartlarında güzel kampetleri kurduk vesaire. Bayağı günde 35-40 kilometre yürüdüğümüz, orienteering yaptığımız vesaire. Bir Birçok şey yaptık yani eğitimden geçtik. şimdi gideceğim bölge riskli olduğu için o dönem Evet, evet. de terör aktifti. Bir de Suriye Çok operasyonu vardı. Aynı dönemde yapmışız. evet, evet, Ee, evet. Dolayısıyla eğitim ön plana çıktı. İşte Foça'ya giden arkadaşlar bu eğitimde. İşte Isparta'dan ayrılan arkadaşlar da bize katıldı. Böyle bir karma ekip olup aslında yani o kurallarla beraber sıkı bir eğitime girdik. Tabii ondan sonra o dönem terörün de bayağı bir zirve yaptığı bir dönemdi. İşte Abdullah Öcalan'ın yakalandığı döneme de denk geldik aynı zamanda. Suriye'ye ultimatum verildiği dönemdi. Bize Samsun sınır bölgesinde Mardin'den Cizre'ye kadar İpek yolu sen çok iyi bilirsin oraları. Her gece öyle bir görev vardı. 230-250 kilometre kadar her gece oranın açık tutulması için tırlar yanıyordu vesaire. Sıkıntılı günlerdi ama görevimizi layıkıyla yapmaya çalıştık o dönem. ilk Şırnağı duyduğunda ne hissettin peki? Aslında şöyle oldu. Biraz komik, trajikomik de bir hikaye olabilir. Bir arkadaşım işte Patnos'u çekti. Dediler ki ya bu Patnos ne güzel isim var falan. NATO yani Yunan adaları falan üs falan var. Yok orası Ağrı falan gır gır geçerken. Ben de İdil'i çektim. İdil'i bilmiyorum. İdil yazıyor. İdil neresi falan diye derken dediler ki Şırnak falan. Tabii o anda biraz bozuldum. Çünkü hani tabii hep devamda şey var. Gözümüzde böyle bilmediğimiz için o zaman televizyondan falan terör olayı çok fazla şey var ama tabii gidince aslında öyle olmadı. İşin içinde olunca tabii ki o Tabii bir de görevi yaptım. bambaşka bir hayattan geliyorsun sen oraya. Yani müzisyensin, Kesinlikle. işte sivil bambaşka bir hayat yaşarken bir anda Tabii tabii. böyle bir ortama düşüyorsun ve en riskli bölgelerden birine gidiyorsun. Yani Kesinlikle. Şırnak dediğin zaman bugün bile hala terör operasyonlarının yoğun olarak yapıldığı bir bölge. Orada şey oldu yani ne bileyim işte Aslemin arkadaşlarımızla belli yani lojman gibi aslında ki yani o zamanki şimdi tabii daha şartlarımız daha da iyi. Ne bileyim işte bir bölüğün kaldığı bir blok varsa işte taburda ne bileyim iki üç tane böyle küçük gecekondu gibi neredeyse lojmanlar vardı. İşte iki arkadaş, iki Asteğmen işte body'lerimiz yani bayağı tabiri caizse. Onlarla beraber bir arada şey yaptık. Ben gitarımı da götürdüm ondan sonra. Bestelerimin bir kısmı orada çıktı. İşte Ölümde Var adlı şarkımın çok meşhurdur o dönemler. İşte Hayat Bilgisi dizisinde yayınlanmıştır falan. Klibini de öyle çektik. Ömer Faruk Sorak kulakları çınlasın. Dinleyince şarkı ya bu tam bir asker parçası. Hatta klipte de bir Ankara'da çektik bir arkadaşımız.
Saçlarını kestirdi, biz askere gidiyordu. Onu da tam bulduk orada. Çok tatlı anıları olan bizim için. Güzel günler yaşadığım yerlerden biriydi. Hem macerasıyla hem görevimizi layıkıyla yapmak açısından. Hem de böyle buraya girirken de cebimiz dolu geldik yani. Grup arkadaşlarım şaşırmışlardı yani. Bu kadar besteyle nasıl geldin? Çoğunu da kullandım yani albümlerinde. Askerlik nasıldı orada? Yani işte atıyorum normalde mesela askeriyede 6'da kalkıyorsun. Hı hı. Elini yüzünü yıkıyorsun. Sabah işte kahvaltına gidiyorsun Evet, evet. 6.30'da. 7'de içtima. Evet. Bizde Öyle şey miydi orada da? bizde şey vardı. Ben tam gece yolcularına yakışır, ismine de yakışır bir askerlik yapmış oldum. Gece yaşayan bir tipler olarak biz müzisyen arkadaşlar. Ben tam gececi hastayım bendim. Yani ben öğlen uyanıyordum. Öğlen içtimasına katılıp ondan sonra sabah 5'e kadar ayaktaydım. Yani diğer hastayım arkadaşlar işte kantin muhasebimiz vardı, doktor, tabip arkadaşımız vardı vesaire. Bir de benimle beraber aynı görevi yapan dönüşüm yaptığımız arkadaşımız vardı. Onların görevleri başkaydı. Ben ani müdahale mangasıyla hem gece nöbetimizi tutan, hem taburumuzu koruyan, Sınır devriyesi için. yeri geldiğinde işte bu alarm verildiğinde bu Köyceğiz tarafına inen, İpek yoluna inen oradaki bölüye gidiyordum. Oradaki ekiple beraber sınırda görev yapıyorduk. İşte o zaman akrepler yeni gelmişti, termal kameralı falan. Genelde Shortland'lar ya da küçük küçük ekiple yani yol açık kalsın. İşte ne bileyim sınır kontrol etmek gibi görevler ifa ettik. Güzel zamanlardı. Askerliği nasıl derseniz askerlerimiz için de birlik beraberlik daha da fazla oluyor. Yani acemilikteki aslında o tatlı bir şımarıklık da var hani. Hani askeri de şakalar yapar ne bileyim hani o dayak mayak dediğimiz eski dönemde şeyler de olsa orada biraz daha birlik beraberlik hani belli bir yola çıkıyorsunuz. Orada Türk askerinin çok güzel yönlerini de ben yani şahsen hala şuramda hissederek söyleyebilirim. Çok güzel yönlerini de gördüğümü çok anılarım çok büyük o anlamda. Yani o kalbim yani Türk askeri gibi bir asker mücevher yani bulmak çok zor. Onu da çok kalpten söyleyebilirim yani. Tabii birçok farklı kültürden, farklı şehirden Kesin, insanlar bir araya kesinlikle, geliyor kesinlikle. ve hepsi sivil hayattan gelip bir arada Tabii, tabii. birleşiyorlar ve bir bütün Aynen. oluyorlar, bir tim oluyorlar. Tabii. Mesela biz Ee, onların abisi gibi oluyoruz yani bir şekilde. Asteğmenler ara bir şey bölüm oluyordu o dönemde. Ne bileyim gönüllü bir şeye adam seçeceksin. Herkes mi gönüllü olur bir orduda? Yani ben artık şey diyordum yani mouse'dan ters psikoloji yapıyordum. Anneni babanı düşünmüyor musun sen? Niye buna şeysin falan? Bu arkadaşım gidiyorsa ben ondan önce giderim diye. Yani Türk askeri böyle bir asker. Yani çok bulunmaz. Bunu gerçekten can yürekten söylüyorum yani. Her %100'ünün gönüllü olduğu. Ne bileyim işte body'sinin tüfeği böyle bir çukura düştü diye kendisini bağlayıp ölümüne oraya inen askerler ya dur oğlum falan. Yani çok acayiptir bizim askerimiz yani. Bunu yaşamayan da bilmez. Bunu söylemek isterim. Yine bir aklıma gelen şu an bunu da paylaşmak isterim. Ordumuz sanki büyük bir sivil toplum örgütü gibi. Biz orada ağaç diktik. Meşe kampanyası vardı. Birçok ormanımız var yani orada. Bir bölge, yani koru değilim ama ağaç dikimleri, okul boyama, ne bileyim belli kampanyalar, sağlık taramaları, ne bileyim işte konserler getirdik o dönem. Onların korumalarını aldık vesaire. Yani kültür anlamında askerinin bence çok büyük bir gücü var. Yani aslında bunun da PR'ının yapılması lazım olduğunu düşünüyorum ben. Bir sanatçı ve orada bu görevi de ifa etmiş biri olarak daha doğru anlatılması lazım. Bazen hani ya askerlik işte mantıksızlıktır falan gibi böyle negatif söylemlerin dışında çok büyük bir sivil toplum örgütü. Çünkü bir ne bileyim Harvard'da okumuş arkadaşımızı bile biz Hakkari'de göreve götürdük. Öyle bir adam orada gelip orada hizmet etmez normalde. Anlatabiliyor muyum? Ama gelip orada vatani görevini yapıyor ve oradaki insanlara faydalı olmaya çalışıyor. Çok değerli bir şey yani. Ben bunu söylemek istedim. Bilmiyorum aklıma geldi şu an ama lafı açtı. Süper. Peki bu süreçte en korktuğun an neydi? En korktuğun an? Ya bir şey söyleyeyim. Türk askeri hiçbir şey korkutamaz. Onu söyleyeyim. Benim en korktuğum var akrepler. Akrep, Akrep ya bizim askerimiz. zırhlı araç. Hayır Ha, bildiğin akrep. Yani ya zırhlar bizi korkutabilir. Gerçek ciddi akrepler. Hava çok ısındı o bölgede. Yani çok büyükler. Ve bu sarı zehra mı ne böyle bir örümcek vardı hızlı giden. evet. Hani siperde falan Sarı onlardan çok kız. sarı kız. En çok onlardan korkuyorduk. Bizim Hatay'da da çok olurdu. Çok Ayakkabıları falan yani, yere. yani korkan adam için de çok korkunç. Yani adam hiçbir şeyden korkmuyor. Yani ne bileyim hücum yeleğini çıkarıyorsun elini yüzünü yıkamaya. Bir giyiyorsun sokuyor girmiş içine mesela gölge buluyor falan. Hiç senin elbiselerine çıktı mı ya da? Girmedi ama askerimin elbisesine girdi. Beni korkutan oydu. Bir kere böyle bir pazar günü böyle bir öğlene kadar off olduğumuz bir anda e, elimi yüzümü yıkadım falan. Odada çıktı böyle. Bayağı şu ayak kemiğimin üstüne kadar yani o kadar büyük bir şey yani. Yani o yüzden beni en çok korkutan onlar olmuştu. Onun haricinde görevde falan zaten hep beraber hayda gidiyorduk yani görevimizi yapmaya ama benim en çok korktuğum o bölgede o sıcaklar bastırdı şeyler.
Gerçekten de tehlikeli. Oldukça da zehirli tabii. Çok Türlerine zehirli. göre değişiyor ama akrepler boğum sayısına göre zehir şeyi de Evet. artıyormuş. Tabii ki sonra şey mesela her serum olmuyor. Mesela hala aklımda kalmış o bilgiler. Hmm. Her serum uymuyor. İşte Şırnak merkeze gidip bizim tabip hastanemenimiz onun her sene serumunu alıyordu askerlere şey olsun diye falan. Yani böyle hesapta olmayan da çok görev var orada yani bu şeyin içinde. Valla beni korkutan oydu yani. En çok ondan ürküyordum yani ne yalan söyleyeyim. O vardı. Onun Peki haricinde şeydi en yani. heyecanlandığın? Mardin Ömerli tarafında bir göreve gittik. Dediler ki bir geçiş olacak ve gizli bayağı böyle şeyli geldi, kriptolu geldi şey. Gittik ve orada artık son bir Höyüktepe diye bir yerde çünkü bize verilen bir pozisyon çok sıkıntılı pozisyondu. Ben de askeri şey alarak, inisiyatif alarak o tepeye çıkardım. Hani hakime çıkardık, mahkumda kalmayalım diye. Çok da güzel bir şekilde yerleştik. Sabaha kadar da görevimizi yaptık. Hatta atış da oldu üzerimize yani o gün oraya giderken. Fakat dönüşte bizim yani dost birlikler, bizim birliklerimiz jandarma tarafından, biz iç güvenlik tarafındaydık. Jandarma tarafından bizi yabancı zannettiler. Çünkü biz hani biraz daha koordinatımızın biraz daha farklı tarafına kaydık. Çünkü yer ona göre müsait değildi coğrafya. Hmm. E, Ve bir telsiz konuşmasından az daha yanlışlıkla birbirimizi çatışma zorunda kalacaktık. Bir arkadaşımızın telsiz dinlemesinde bizim o Höyüktepe'yi sormuştum onlara ben. Onlar bana tarif etti Asteğmen Hı hı arkadaşlar. hı. Hı. Dolayısıyla ya onlar bizim birlikler deyip öyle bir şeyden kurtulduk. O çok heyecanlı bir andı bizim için. Tabii Yani şimdi bir dakikada anlatıyorsun ama herhalde tabii tabii. geçmemiştir o süre. Geçmedi, çok geçmedi ve biz orada inerlerken onlar da termal kamerayla onlar da geçişi bekliyorlar çünkü. Biz biraz daha farklı tarafa döndük çünkü çok açıkta kalmıştık. Anlatabiliyor Hı muyum? hı. Dolayısıyla biz daha hakim bir tepeye çıkmak zorunda kaldık o tepeye. O Tabii tepeden böylece geçişi sizin görüldü. koordinatın Evet. yeri değişmiş Evet. oldu. Çok hafif de olsa değişmiş oldu. Karşıdakiler de yani bizim yine jandarma tarafındaki arkadaşlar emin olamadılar. Acaba bizden mi yoksa karşı taraftan mı? Az daha bir çatışmanın ucundan dönmüş olduk. Ve bunda bizim telsisteki arkadaşlarımızın dikkati ve benim onlara sormuş olmam oldu. Yani tam çıkarken böyle Vedat ya dedim nerede bu yer? Tarif ettiler bana. Hani bu taraftan kolay gidersiniz falan şeklinde. Öyle bir heyecan dorukta oldu bizim için. Yani onu unutamadık. O ilginçti. Yani o en heyecanlı dönemlerden. Şimdi aklıma gelen en basit şeyde. Öyle bir maceram oldu. Baktığın zaman tıpkı film gibi aslında. Film tabii çok film. Komiği de var bunun ama. Yani zamanımız varsa O zaman anlatayım. en çok güldüğünü anlat o zaman. Ya yine böyle bir görevimiz vardı nöbet. Beşinci bölükten şey yaptılar. Dediler ki burada askerlerimiz zehirlendi. Siz ne olur gelin yardım edin. Çünkü doktorun olduğu bölük başka yerde. Biz gece çok böyle sıkıntılı bir dönemde o askerleri alıp doktora götürmek zorundayız. Biz de bunları aldık fakat zırhlıya bindirdiğimizde ilerliyoruz falan çocuklar kıpkırmızı aman bir şey olmasın falan heyecanlandık. Fakat aracın içi çok balık kokuyor falan. Ya çocuklar siz ne yaptınız falan filan. Ya komutanım biz kaçak balık yedik falan filan. Nasıl balık yediniz falan. Kaçak balık nasıl? Ya Rizeli bir askerimiz vardı. Ya kargoya hamsi verdirtiyor. Rize'den Şırnak'a Sonra geliyor. Ve oradan bizim bölüye kadar geliyor. Orada gizli pişiriyorlar. olarak hani kendi devreleri yiyorlar ve zehirleniyorlar tabii. Ben bunları tabii yetiştirmek zorundayız. Allah kahretsin. Ama tabii çok da mahcup oluyorlar. Ben de tabii telsiste bizim tabii hastayımızı uyandırdım. O da çok kızdı çünkü o gün o bölükteymiş ve ders olarak bunu anlatıyormuş. Çünkü eğitim de veriyoruz askerlere. Zehirlen. Ben de onlar gelsin. Bak tabii kontrol etti bir şey yok. Onlara güzel bir C vitamini iğnesi hazırladı. Şimdi ben sizi kurtaracağım diye. Biraz yaktı canlarını ama o da öyle bir yanımızdı yani. Ay, güzel anılar birikmiş. Tabii 16 ayda uzun bir süre. Uzun evet. Şimdi baktığın zaman şunu da sorayım. En üzüldüğün an Ya en üzüldüğümüz anlar asker kaybettiğimiz anlar oldu. Ne bileyim bir arkadaşımız bir asteymen arkadaşım Tuzla'dan yine aşağıda karakollardaydı. Orada onu kaybettiğimiz anda içimiz yandı. Kaza eseri çok yakın bir arkadaş kendi arkadaşını vurdu. Yani askerlerimiz maalesef o kadar eğitim vermeye rağmen özellikle terhis anı geldiğine yakınlaştığı anda çok gevşediği anlar oldu. Yani artık ben usta asker oldum. Gerçi şu an daha çok profesyonelliğe geçti ordumuz ama hı, bizim dönem öyleydi. Ya işte o son bir ay kala, son 15 gün kala o doldur boşaltları iyi yapmamaları. İşte ne bileyim emniyette tutmamaları. Yani o silah eğitimini iyi uygulamamaları sonucunda çok yakın arkadaşını aslında özgüvenden yapıyor onu. özgüvenden. Benim çok Askerliği az. de bitmek üzere. Tabii mesela bir yeri korumaya gidiyor. Orada uyuyor. Zaten bitti diyor. 2 günüm var diyor. Ama orada aslında tam işin içinde kalıyor. Zaten acemi hani acemi demeyeyim ama daha zamanı olan askerimiz aslında daha dikkatli oluyor ve daha şey olmuyor.
ne bileyim işte benim başıma çok geldi yani. Kendim devreye atmaya kalktım ve uyumuş asker de yakalıyorsun. Çünkü gece soğuk oluyor vesaire uyandırıyorsun. O kontrolü de komutan olarak da yani orada bir yönetici sıfatındasınız. Onu da kontrole bırakamıyorsunuz. Yani çavuşlarınız öyle keza vesaire. Orada hep birlikte birbirimizi hayatta ve ayakta tutmaya çalışıyoruz yani. Dolayısıyla üzüntü anları askerlerimizi kaybettiğimiz anlardı yani. O yüzden Allah göstermesin yani. Hala o şehit olaylarını falan gördüğümüzde her zaman içimiz yanıyor. Olmasın inşallah bizden uzak olsun. Barış içinde olsun ya da yani hiçbir böyle bir şeyler olmasın istiyor insan. En üzüntü oydu kardeşim yani. İnşallah, inşallah yaşanmaz. Şimdi dediğin gibi iyice profesyonelliğe döndü Evet. artık. Özellikle arazide görev yapan birliklerimiz tamamı uzman kadrolar. Uzman O çavuşlarımız çok ya da önemli, çok uzman önemli bir şey. onbaşılarımız. Onlar da ciddi anlamda hani sadece Türkiye değil hem Orta Doğu hem de dünya coğrafyasında çok iyi bir yere geldiler. Çünkü deneyimleri de çok fazla. Ama dediğimiz gibi kaza yaşanmıyor mu? Hala olabiliyor. İşte o da özgüvenden kaynaklanıyor. Ona da çok dikkat etmek lazım. Yani Aynen. belki biri seyrediyordur hani aklında bir yerine kalsın. O kazalar insanı daha çok yakıyor. Yani Aynen. karşıdan olan bir şey o kadar yakmıyor da hani kendi içinde dost ateşiyle bir şeyle olması o şey çok çok can yakıcı oluyor. Daha da can yakıcı oluyor. Peki şimdi böyle durup bir o günleri düşündüğün zaman aklına kimler geliyor arkadaşlarından ya da askerlerinden? Hatırladın öyle. Tabii tabii var tabii yani özellikle Badim var İbrahim Seran var onu hiç unutmuyorum. O çok da güzel yerlerde çalışıyor şu an bir işletmeci olarak. O var onunla bayağı bir kader arkadaşı yol arkadaşı olduk. Aynı lojmanımızda odamızda kaldık. Bunun gibi ilk gelen onlar. Onun haricinde Askerlerinden askerlerden böyle İhsan ilginç vardı çok iyi bir askerimizdi. Canla başta çalışan. İlk etapta onları söyleyebilirim yani. Zaten ani müdahale mangasındaki bütün askerlerim yani hala Facebook grubu kurmuşlar her zaman. Bayramda seyranda yazarlar komutanım derdik. Komutanlığımız kalmasa da biz onların öyle bir abisi komutanı olarak kalmış olduk. Ve bunun yanında kendi komutanlarımdan da ya da orada daha az rütbeli de olsa beraber görev yaptığım arkadaşlarımın emekli olan abilerimizle de görüştüğüm insanlar var. Tabii biz hani böyle müzik yapıp tanınınca da o bağda pek kopmadı bu sosyal medya aracılığıyla. ulaşabilirlik de artık Konsere bir yere arttı. gittiğimizde onlar bizi misafir ettiler, biz onları. Uzman çavuş arkadaşlarımız öyle keza. İşte ne bileyim Mersin'de olsun, Diyarbakır'da olsun birçok yerde var arkadaşlarım. Denk geliyorum. Hala denk geliyorum. Yine Sera'dan olursa hepsine selamlar buradan. Süper. Toprakçılık yapıyor muydun? Vallahi Yeni gelen askerlerde soruyor muydun? Memleket. şöyle bir şey var. Toprakçılık aslında dediğim ya biz hani öyle bir pozisyonda oluyoruz ki orada hem bu işin yöneticisi hem komutanı hem de abileri gibi olunca bunu yapmak aslında bize yakışmıyor. Yani yapanlar belki var da ben kendi adıma yapmadım. Yani biz onu yaparsak yani asker erberbaş neler yapmaz yani. Tabii ki erberbaşa nerelisin, Tokatlıyım, Sivaslıyım işte Lüleburgazlıyım. Tabii ki olacak. Onun şey yok ama biz onu orada o ayrımı bizim seviyemizde yapmak pek olmadı yani. Ben kendi adıma yapmadım onu söyleyebilirim. Evet. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Yani şu anda Şunu söyleyeyim, çoktandır böyle askerlik sohbeti yapmamıştım. Bu da benim için çok değişik oldu. Çok da güzel bir formatmış bu. Tebrik ederim yani. valla böyle bir şey geldi aklımıza. Ben de biliyorsun sürekli arazideyim. Hep Evet, askerlerimizle evet. birlikteyim. Tabii birçok ana keşke onlarla da konuşabilsek. Belki ilerleyen zamanlarda İlerleyen zamanlarda belki işte silahlı kuvvetlerimizden, jandarmadan izin alıp belki böyle bir şey olabilir ama tabii şu an askerlik de bizim dönemimizdeki gibi olmadığı için işte 6 ay ve işte senin gittiğin yere gitmiyorlar. Senin yaptığın tabii, tabii, görevleri tabii. yapmıyorlar ya da benim e, yaptığım görevleri yapmıyorlar. O yüzden biraz farklı. Tabii o günleri de anlatmak lazım ki şimdiki gençler de bir duysunlar Tabii, tabii. o dönemleri. Bir de askerlik gerçekten çok şey katıyor insana ya. Yani bilmediği birçok farklı kültürü görüyor, insanlarla tanışıyor. Kesinlikle. Yani eskilerde diyorlar hep yani askere gidip gelmeden evlendirmiyorlarmış mesela. Büyük bir Yani olgunluk çünkü toplumun tek başına da her kesiminden, her kültürden insanlar var. Bir şeyler de öğreniyorsun. Okuma yazmayı öğrenen var. Demin dediğim gibi okul boyamasından, ağaç dikim kampanyasına, dediğim gibi aşısından vesaire birçok şey de var. Yani okuma yazmayı öğreniyor adam. aynen. Yani o dolayısıyla aynı zamanda bir kültür ocağı orası. Çok vardı mesela bizim yaptığımız bölükte de okuma yazmayı bilmeyen arkadaşlar vardı. Onları da asteğmenleri görevlendirmişlerdi. Sağlık eğitimi, yani ailesine nasıl davranacağı, eşine nasıl davranacağı çok şimdi şu an konuşunca aklıma geliyor. Ya dediğim gibi büyük bir sivil toplum örgütü gibi. Ya büyük bir kurs gibi alanı gibi. Yani toplumun bayağı kademelerinden yani eğitime ulaşamamış zamanında askerlerimiz de geliyor oraya.
O yüzden diyorum ya bunun PR'ını yapması lazım askeriyemizin diye. Yani hiç öyle görünmeyen bir yüzü de var işin içinde yani. Yani bir tırnak kontrolünden tut da ne bileyim işte mendili kullanılışına kadar, tuvalet eğitimine kadar yani her şey anlatılan sağlığına kadar, kan verme kampanyasına kadar. Da askeri ne yapsın yani? Hı hı. O çok önemli bir ocak yani. Gerçekten ocak. Peki silahın var mıydı o dönemde? Hangi model silah kullandın? Valla aslında şöyle bir şey söyleyeyim. G3 müydü? G3 de vardı. Seyyar dipçikli bir G3'üm vardı. MP5 oldu bir ara. Ee, O da makinalı tabanca. Bir de beylik vardı. Kırıkkale Piyade. O bizim klasik usul. Onu 1,5 sene taşıdım yani. Ama onlar vardı. Onlar hep küçük atışlar yaptık yani. RPG'yi de attık bilmem de yani. Ama genel olarak bunları keleş de kullandık. Kaleşlik. O dönem öyleydi ama genelde yani en çok olan seyyar dipçikli, MP5 ve beylikle yani en çok pratik o. Sahada en çok onları kullandık. Tabii bir yanda sivilden böyle bir ortada kalıyorsun. Nasıl bir Evet. şey? Ama bazıları tabii onun için yaratılmış yani. Mesela bu atışlarda sen de bilirsin. Hataylı bir arkadaşımız vardı. Hayatını ilk defa almış. Ne bileyim işte 200 metre atışında 3 mermi aynı delikten geçirebiliyor yani.